Biz normalde dün Avşa'ya geçmeyi düşünüyorduk. Gemi bozulmuş. Neyse ki. Ne var ki? Patlıcanımız var. Patlıcanlı omlet sence nasıl olur? Akşamleyin burada mıydık? Peki ya dalga gelseydi, ya iskele çökseydi, ya araba kaysaydı, ya deprem olsaydı, ya tsunami çıksaydı? Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün Topağaç'tayız. Topağaç denmesinin sebebi şurada gördüğünüz ağaçlar. Ben göstereyim. Ama onlardan bir sürü var burada. Fıstık ağaçları, top fıstık ağaçları var. O yüzden buraya Topağaç diyorlar diye tahmin ediyoruz. Güzel bir köy. Ara sokaklarında dolaşıyoruz. Güzel ama inanılmaz bir şekilde at arabasının bile girmesi mümkün olmayan sokakları var. Daracık sokakları var. Enteresan. Başlarına bir iş gelse nasıl girecekler biz de keşfedemedik. Hani iki kişi omuz omuza neredeyse gezemiyoruz. Bazı sokaklar da geniş canım. Hepsi değil yani. Ama öyle sokakları da ilginç bir şekilde yangın muslukları koymuşlar. Yani en azından onu yapmışlar. Yangın falan olursa kurtarmak için. Ama bir ambulans falan girmesi gerekirse ne olur bilmiyoruz. Şimdi sokaklarda şöyle bir dolaşacağız. Sizi de dolaştıracağız bizimle birlikte. Drone kullanırlarmış. Drone oynuyorlar hastayı. Wow. Bu sokak geniş. Oldukça geniş bir sokak. Geniş sokaklardan bir tanesi. Osmanlı ve Topağaç'ın ortak yönü nedir bence? Futbol sahası. Sahaları. Çim sahaları var. Yanlarında da kocaman parkları var. Spor yapmayı ihmal etmiyorlar demek yine güzel. Zaten deniz de var, yüzüyorlardır da. Güzel. Topağaç'ın ovasına dolaşıyoruz. Zeytinlikler, meyve bahçeleri. Öyle ki Marmara Adası'nı besleyen köy Topağaç'mış zaten. Bütün her yer meyve, sebze. Hayvanlar da burada. Sütlerini de buradan alıyorlar. Böyle ara ara ufak çiftlikler var. Çiftlik hayvanları var. Buralar mısır tarlalarıymış. Mısırlar tabii bitmiş, sürülmüşler şimdi. Ben sıkıldım bu İngilizce tercümelerden. Ne yapacağız? Yemek yiyeceğiz. Ne yiyelim? Karnım acıktı. Neyse ki. Ne var ki? Patlıcanımız var. Patlıcanlı omlet sence nasıl olur? Yaparsan görürüz. Tamam, yapayım. Evet, gurmemiz. Tadına bak bakalım nasıl olmuş. Patlıcanlı yumurta gibi. Gayet sağlıklı ve başarılı bir yiyecek bence. Olmuş. Yani hadi patlıcanlı yumurta yapayım denmez ama dolapta patlıcan varsa yapılınca gayet güzel yenilebilir bir yiyecek. Eline sağlık.
Hangi ne yaptın? Bununla da tuttum. Biz aldık. Biz karavanda bazen böyle uydurma yemekler yapmasını seviyoruz. Dolabımızda ne varsa onlardan böyle parça bölüşük. Sonra da bazen çok hoşumuza gidiyor. Artık o bizim yemeğimiz oluyor. Arada bir yapıyoruz gene. Bazen beğenmiyoruz. Güzel olmuyor. Sadece yiyoruz ve geçiyor. Bu fena değil. Bir daha yapılabilir. Marmara Adası'nın gitmediğimiz bir tane köyü kaldı. O da Gündoğdu köyü. Şimdi ona doğru ilerliyoruz. Burada kaç gün kalacağız bilmiyoruz. Saçları düzeltelim, evet. Tabii ki her zamanki gibi bir gün kalmayı planlıyoruz ama biz zaten bütün köylerde bir gün kalmayı planlıyorduk. 15 gündür Marmara Adası'ndayız. Zaten topu kaç köy var? 5 köy var merkezle beraber. Bakalım Gündoğdu'da kaç gün kalacağız. Normalde bir gece kalıp yarın ayrılmayı planlıyoruz ama bu Gündoğdu'ya bağlı. Ve tepeden inerken görüntü bu. Marmara'nın merkezi, merkez ilçesi. Biz sahilden giderken hiç de bu kadar büyük görünmemişti bize. Sanki küçücük bir iskele, sadece iskelenin olduğu yerden ibaret gibi duruyordu. Ama biz şimdi Marmara'ya gitmiyoruz. Biz şimdi Gündoğdu'ya gidiyoruz. Gündoğdu'da biraz daha solumuzda kaldı. İnip aşağıya Gündoğdu'ya geçeceğiz önce. Yarın veya öbür gün planımız, bir aksilik olması, bu feribotla Avşa Adası'na geçmek. Gündoğdu'ya gelmeden önce bir tane koy var. Koyda da bir tane ev var. Harika bir koy. Bütün koy bu eve ait. Çok güzel ya. Yani evin güzelliği hiç önemli değil ama koy çok güzel. İşte Gündoğdu. Şurada da bir koy var ama burada bir ev yok. Mermer atmışlar. Marmara Adası enteresan bir ada. Her yerde karşınıza mermer çıkabiliyor. Üstelik de mermerler atık, çöp mermerler. Sağda solda yığılmışlar. Koylarda, denizde. Eskiden o mermerleri attırmak bile paraymış. Ve bayağı yüklü miktarlar ödüyorlarmış o mermer atıklarını yok etmek için. Ya da bir yerlere kaldırmak için. Şimdi artık mermer fabrikalarına mıcır makineleri koymuşlar. Atık mermerlerin tamamını o mıcır makinelerinden geçirip mıcır olarak satıyorlarmış dünyaya. Kumsalı yok ama her yerden denize girilebilir bir yer. Ama deniz çok temiz görünmüyor. Enteresan, ilk defa temiz görünmeyen bir denize rastladık burada. Köpük köpük denizin içi. Gündoğdu Marmara Adası'nın en çok turist alan yerlerinden biri aslında. Ama nedendir bilinmez. Belki de o beton yolun olması. Belki denizin o gün bizim şansımıza biraz köpüklü olması. Belki denize giremeyecek olmamız. İkimize birden aynı anda hadi geri dönelim hissi yarattı. Ve yolun sonundan tam da kumsalın olduğu yerden pat diye geri dönüverdik. Durup canımız yürümek bile istemedi. Marmara Merkez'e geldik. Marmara Merkez'de bizi güzel bir sürpriz bekliyordu aslında. Geçen haftaki videodan hatırlayacağınız bir sürpriz. Bu teknenin suya indirilişini beraber izlemiştik. Şimdi Marmara Adası'nın merkezinde kıyıya çekmişler. İçinde çalışmaları yapılıyor. Artık son eksiklerini tamamlıyorlar. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Artık son işler yapılıyor. Motorla mı? Parçaktan alayım oğlum. Biz bugün Marmara Adası'ndayız. Yani Marmara Adası'nın Marmara kısmındayız. Buranın adı Kole Köyü. Kole Koyu. Buranın adı Kole Koyu'ymuş. Ama öyle bir yer bulduk ki burası bizim evimizin bahçesi oldu. Az evvel otururken ben bayağı bir evin bahçesinde, yazlığın bahçesinde oturuyormuş gibi hissettim. Şimdi size etrafı göstereyim. Bizim arabamız burada. Yani Homi. Şöyle dönüyoruz. Zaten etrafı boş. Yapraklar dökülmüş. Arkada bir bahçe duvarı var. Bahçe duvarının içindeyiz biz. Ve gün batımı seyrediyoruz. Bu yanda bir tane iskelenin parçasını çekmişler. Hepsi bu kadar.
Masada lattelerimiz. Birazdan latte içeceğiz. Şöyle yaparsam biraz gözlerim gölgeye gelir. Yukarısı kayalık. Yani sırtımızı kayalara yasladık. Böyle küçük bir girinti bir yer. Eskiden burası bir çay bahçesi falanmış herhalde. Kapatmışlar. Şimdi bizim evimizin bahçesi oldu. Biz aslında yarın öğlen dönmeyi düşünüyorduk ama sanki kalacak gibiyiz. Emin olamadım bir türlü. Şimdi bir de size çevreyi göstereyim. Şurada bir iskele var. Aslında niyetimiz o iskelenin üstüne arabayı çıkartıp durmakta ama belki yarın yaparız. Bugün çok fazla gelen giden oluyor diye vazgeçtik. Kaç gündür gün doğumunu seyrediyorduk. Bugün gün batımı kısmındayız. Karşıda Ekinci Adası. Paşa Limanı. Arkasında da Avşa görünüyor. Denize girdik. Denize girdiğimiz için orada havlumuz asılı. Mayolar önde kuruyor. Haluk burada. Sherlock. Sen ne yapıyorsun oğlum? Bak. Sherlock deli ediyor Haluk. Kedi arıyor garibim Sherlock. Şaka. Akşamleyin burada mıydık? Evet. Peki ya dalga gelseydi, ya iskele çökseydi, ya araba kaysaydı, ya deprem olsaydı, ya tsunami çıksaydı? Ya dün böyle bir yerde uyuduk. Burada da uyunur mu denilecek yerlerden bir tanesi. Ama karavanınız transporter olunca her yerde uyuyabilirsiniz. Şu anda Manastır Koyu'ndayız. Diyorlar ki Manastır Koyu Marmara Adası'nın en güzel denizine sahip yermiş. Ama çok fazla yer var burada. Ve biz artık dönüyoruz. Bugün son gün bulabildik burasını. O yüzden denize girmeyeceğiz. Ama sizin için küçük bir video çekeceğim sadece. İşte burası. Evlerin önünde bayağı da ünlü bir yer anladığım kadarıyla. Çünkü oraya arabayla inilmiyor ama şu üst tarafında burada şöyle arabaların park etmesi için oldukça büyük bir alan bırakmışlar. Demek ki günübirlikçilerin arasından epeyce gelen var buraya. Denizi ince kumlu gibi görünüyor. Biraz derinleştikten sonra yosunlanıyor. Ama çok evlerin önü. Yani hep birilerinin evinin önünden denize girmek zorundasınız. Bundan çok daha bakir koylar bulmuştuk Marmara'da. Artık Marmara'ya veda ediyoruz. Hoşça kal Marmara. Ve hoşça kal Manastır Koyu. Sen ne düşünüyorsun Manastır Koyu hakkında? Manastır Koyu bence Kaputaş plajı gibi abartılmış bir yer. Öyle gibi duruyor değil mi? Çok daha güzel yerler bulmuştuk biz buradan. Yani bundan sonra Antalya'daki Kaputaş plajı abartılmışsa bu da öyle. Evet bence de öyle. Yani giremedik ama yani istesek gireriz, şu anda gideriz. Daha birkaç saatimiz var feribota ama hiç cazip gelmedi bana. Avşa'ya geçiyoruz. Oy 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 oy. Nasıl sallanıyoruz? Kaç tondur bu? Biz Ama bir hafta... hep hazırlıksız yakalıyorsun beni. Hep şöyle takmak zorunda kalıyorum senin içinden. Gitmeden giyeyim. Biz Marmara Adası'na bir haftalığına mı gelmiştik? 2-3 günde gelmiştik. 2-3 gününe gelmiştik. Kaç gün oldu? 17. 17. 17 gündür Marmara Adası'ndayız. Bir günü hesapsızdı. Biz normalde dün Avşa'ya geçmeyi düşünüyorduk. Gemi bozulmuş. Ama her şeyde bir hayır vardır derler. Dün, bu arada bir tane daha tır yerleşiyor galiba. Sallanıyoruz. Dün Rotayol, Emine ve Murat Marmara Adası'na geçtiler akşamleyin 7 feribotuyla. Biz de onlarla birlikte akşamleyin bir çay içme fırsatı yakalamış olduk. İyi ki de kalmışız oldu yani. Bugün gidiyoruz. Bizim zaten bir acelemiz olmadığı için bir gün daha geçmesi çok da sorun olmadı. Belki ama peşimizden onlar da Avşa'ya gelebilirler. evet, belki Avşa'da da görüşebiliriz. Çünkü onlar 3 gün kalmayı planlıyorlar. Bakalım onlar 3 gün deyip kaç gün kalacaklar acaba? Hava birazcık sıkıntılı. Yağmur yağabilir. Sanmıyorum çok kalacaklar. Ama feribot seferleri de iptal olabilir. Çok fazla yağmur yağarsa, fırtına çıkarsa, dalgalar kocaman olursa, tsunami olursa. Ne diyor ya? Neyse, Marmara yolu bitti. Şimdi Avşa'ya doğru gidiyoruz. Bakalım. Bekle abi, acele etme. Arabaları yerleştiriyorlar bu arada feribota.
Bakalım Avşa nasılmış? Avşa'da kaç gün kalacağız? Normalde Avşa'ya da 2-3 günlüğüne diye gidiyoruz. Bu arada Marmara Erdek arası 98 lira. Niye 98 lira? 80 liraydı. 18 lirada yolcu parası var, ikinci yolcu. Ha. Burada feribotlar çok enteresan. Marmara'dan Erdek'e direkt geçerseniz 80 lira artı 18 lira 98 lira ödüyorsunuz. Eğer Avşa'ya giderseniz yine 98 lira ödüyorsunuz. Avşa'dan Erdek'e yine 98 lira ödüyorsunuz. Yani Avşa'da zaten duruyor feribot ve biz inip bindiğimiz için artı 98 lira daha veriyoruz. Ama vereceğiz çünkü Avşa'yı görmek istiyoruz. 12 lira ayak bastı parası. O çok kötüydü ya. Bu feribota binmenin iskeleden geçmekten başka hiçbir yolu yok ve iskeleyi kullandığınız için 12 lira ekstradan para alıyorlar sizden. Çok komik. Bu arada kocaman tırlar biniyor. Her tır bindiğinde araba yerinden oynuyor. Biz en öndeyiz. Çünkü Avşa'ya gideceğimiz için bizi alıp en öne kenara sıkıştırdılar. Onlar yanımızdan geçiyorlar şu anda arkaya doğru. Hadi bakalım. Feribot yolculuğu yarım saat sonra başlayacak. Ya hep kocaman mermer tırlarını yüklüyorlar bu feribota. Kaç bin ton olacağız? Çok bin ton. Peki. Tır yukarıya çarptı. Geçemedi. Evet, YouTube takipçilerimize video yetiştirmek için büyük çabalar sarf ediyor. Ama hazırlıksız yakalıyorsun. Olmaz ki böyle. Bak kendim de sanırım kaşım gözüm dağılmış. Ne yapıyorsun şimdi? Ben şu anda videoyu yaptım. Yarın sabahki videoyu. Türkçe altyazısını hazırlıyorum. O da bayağı bir zaman sürüyor. Avşa'ya gittiğimiz Avşa'ya gezerken atlarım diye hızlı şimdi onu bitirmeye çalışıyorum. Ondan sonra sen de canım İngilizcesini ve diğer dillerini yapacaksın. Diğer diller derken? Bilmiyorum artık canın ne istersen. İngilizce, Almanca, Fransızca, Bulgarca, Yunanca, Gürcüce, Farsça, Arapça. Bazen kaptırıyor. Son yaptığı videoda 11 tane dil vardı. Abi de İspanyolca. İspanyolca olmazsa olmaz. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ya kulaklık var kulağımda duymuyorum. Yoksa daldığımdan da değil de. Sana duymalıydır. Ya sinekleri kovalar mısın ya? Ben bu sineklere gıcık oluyorum. Hoşça kal Marmara Adası. Burası Paşa Limanı, Ekincik Adası ve arkamızda Avşa Adası. Biz Avşa'ya geçiyoruz şimdi.